Bir tutku suçu bir dolandırıcının kanundan kaçmasına sebep olur. Hayır, hayır. Ne yapacağını asla kestiremez. Tamam. O bir sosyopat. Bence öyle. I love you with all my Seni heart. bütün kalbimle seviyorum. Bütün kalbimle seviyorum. Onlarca yıl boyunca kaçmayı başardı. Hapishanenin bana zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını düşünüyordum. It's an epic manhunt Kaçak for a için vahşi fugitive batı straight out of senaryolarını the aratmayacak bir Wild insan avı başlatıldı. Gördüklerime inanamıyordum. Bu gördüklerim gerçek olamazdı. Suçlular Criminals bazen adaletten sometimes try to kaçmaya escape from çalışır. justice. This is the Bu bir story adamın neredeyse of how paçayı one man kurtarmasının öyküsü. almost got Tam away with da it. paçayı kurtarıyordum ki. February 14, 14 Şubat 1988 1988, Dallas, Dallas, Texas. Texas. 25 yaşındaki New Jersey'li Randall Zandstra yeni bir apartmanda ayrıldığı karısını bekliyor. Buraya onu geri almaya gelmiş. Eve zorla girmiş ve mutfakta bekliyormuş. Tam da sevgililer gününde. Şöyle düşünüyordum. Tanrım, ya başına bir şey gelirse, kaçırılmış falan olduğunu zannediyordum. Zandstra, Linda Johnson'la 4 yıl önce evlenmiştir. Olay boşanma davası açıldıktan hemen sonra. Şimdi yeni erkek arkadaşıyla dışarı çıkmış. Şöyle düşündüm. Oraya gidip onun iyi olup olmadığına bakmalıyım. Belki iyi değildir. Aklımdan bunlar geçiyordu. Ama sonra birden aslında olanın bu olmadığını fark ediyorsunuz. Ve olaylar kontrolden çıkıyor. Çok kötü şeyler oldu. The couple returns home. Çok eğlendim. Randy'nin eski karısı ve onun yeni erkek arkadaşı bir süre sonra gelmişler. Aman tanrım, yüzündeki ifadeyi görecektin. Evet. Kadın eve girer. Randy silahını onlara doğrultmuş şekilde mutfakta beklemektedir. Karımla ne yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Aşağılık pislik. Erkek arkadaş evden dışarı kaçar. Ateş etme. Randy erkek arkadaşını dışarıda da kovalar. Seni adi. Gel buraya. Buraya gel. Karımla ne yapıyorsun ha? Onu arabanın etrafında dolaştırır. Aynı kedi fare oyunu. Buraya gel. Gel. Neden buraya gelmiyorsun ha? Konuşmak istiyorum yalnızca. Gelsene. Ve sonra erkek arkadaşı ayağa takılır ve Hadi lanet olsun, kaçma, gel buraya. Hadi. Hayır affedersin. Hayır. Hayır lütfen yapma. Benim karımla takılabileceğini mi sandın? Randy onun üstüne çıkar ve göğsüne 3 defa atar. Bilmiyordum. Yakın mesafede. O vuruldu. İşte olan bu. Adam yerde yatmaktadır ve eski eş arabadaki pompalı tüfeği alır. Randall. Ve Randy'ye ateş etmeye başlar. Zandstra is hit. Sadece sıyırıp geçmiş, saçmalar isabet etmişti. Yoksa ıskalamamış olsa şimdi burada olamazdım. Sanırım onda tabanca, eski karısında ise pompalı tüfek olması onun oradan kaçmasına sebep oldu. O an için Randy kaçmayı tercih etti ve Dallas Polis Teşkilatı'nın arananları arasına girdi. Birkaç dakika sonra, hayır ne yaptım ben, belki de hapse gireceğim ya da başıma bir şeyler gelecek. Umarım gelmez dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bir sorunla karşılaşınca arabana binip kaçıyorsun. Ben de öyle yaptım işte. Polis müdür yardımcısı 𝐓𝐚𝐦 Zandstra davasını alır. Bunun basit bir tutku saldırısı değil ve soğukkanlılıkla planlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu hisseder. Bazıları Randy'nin deli olduğunu söylüyor. Buna katılmamak elde değil. Bir sosyopat, psikopat, yani hepsi birden söylenebilirdi. Randy için. Sanırım onu tarif etmenin birçok yolundan biri bu olabilir. Zandstra, Georgia'ya kaçar. Hemen yeni bir plan yapması gerekmektedir. Çocukken
𝐓𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐜 programının bir bölümünde adamın biri kimlik değiştiriyordu. Ve şöyle düşündüm. Ben de öyle yapmalıyım. Peşimde birilerinin olup olmadığını bile bilmiyordum. Çok korkmuştum. Sonra halk kütüphanesine gidip farklı insanların eski kayıtlarını inceledim. 𝐓𝐴𝐚 aynı zamanda yakalanmasına engel olacak kitaplar da bulur. Sonra ölmüş birinin doğum kaydını ele geçirir. Ehliyetimi yenileyecektim. Tamam. Şehrin motorlu araçlar şubesine gidip yeni kimliğimi aldım. Gülümseyin. Buyurun Bay Johnson. Thank you very much. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz hep Georgia'da yaşamak istemiştim. Kayısı eyaletine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Randall Zenstra has a completely different identity. He's O now artık Barry Barry Johnson. Johnson. His Ve bir life as a kaçak olarak fugitive yaşamı has yeni begun. başlıyor. Bu çok korkunç bir şey. Sürekli bir şey olacak mı? İnsanlar bakıyorlar mı? Amerika'nın en çok arananlarına çıkacak mıyım? Ve beni mi arıyorlar diyorsunuz. Zenstra reaches out to ailesine his ulaşır. family. Hey, Dad. Merhaba baba. Yeah, it's Evet me. evet benim. İnsanların onlarla iletişime geçtiklerini, Teksas'ta yaşanan bir olay için arandığımı söylediler. Well, you didn't tell him anything. Onlara bir şey söylemediniz değil mi? O benim karım. Gel buraya. Gel seni adi. You're fine. Şöyle. He learns Bulduğu that adamın his shooting mucizevi victim biçimde miraculously yaşıyor olduğunu survived. öğrenir. Well, I guess I'm Sanırım en not a azından murderer katil after all. değilim. Onun hayatta mı yoksa ölmüş mü olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. But Ama Zenstra still Zenstra faces cinayete attempted teşebbüs murder suçlamasıyla charges. karşı karşıyadır. No, I'm not Hayır, going to turn teslim myself olmayacağım. in. Bana teslim olmamı istediklerini söylediler. Ben de bunu düşünmem gerek dedim. Zenstra Zenstra decides to Georgia'da stay in kalmaya karar Georgia verir and ve starts oraya to settle yerleşmeye in. başlar. He moves Küçük into a bir small daire apartment tutar ve and finds a bir iş job. bulur. Bir peyzaj şirketinde ustabaşı olarak işe başladım. Keyfim yerindeydi. Yeah, we should be good. Just Evet put böyle that iyi one. olur. Şunu da koy. Eskiden çalıştığıma nazaran çok daha sıkı çalışıyordum. Gerçek dışı bir çalışandım. Çok dakiktim. Hiç geç kalmıyordum. Bana iş verirseniz olmuş bilebilirdiniz. Evet arkadaşlar tamam mı? Evet. Cool. All right. Al bakalım. Thank Çok you teşekkür very much. ederim. Oh my God. After a few Birkaç ay months, sonra Zenstra Zenstra meets bir another başka kadınla woman, tanışır. Deborah Deborah Cox. Cox. He falls in Aşık love olur ve and evlenirler. gets married. Georgia'da yeniden bir kadınla tanıştım ve onunla yaşayabileceğime inandım. Ama bu tür durumlarda en büyük sorun bir geçmişinizin olmaması. Ben bilmem. Peki ya ailen? Yani ailenden hiç bahsetmiyorsun. There's not much to talk about. I mean, we're Bahsedecek not pek bir şey yok. necessarily what Yani you pek de call a yakın close-knit ilişkilerimiz family. yok. İtiraf etmeliyim ki merak ettim. Nedense kadınlar sizi kim olduğunuz için sevmek yerine neler yaptığınız, nerelerde olduğunuzla ilgilenip Some dururlar. people are just born into Bazı insanlar families that they don't aslında belong ait in. olmadıkları ailelerle And dünyaya gelirler I ve consider sanırım ben de myself one of onlardan those biriyim. people. I mean, Yani you're benim my ailem family. sensin. I love Seni you bütün with all my kalbimle heart. seviyorum. Two Aradan full 2 yıl years geçer. pass. It's Sene now 1990. 1990. Zenstra's Zenstra'nın wife karısı grows kocasının increasingly geçmişinden suspicious giderek about daha her fazla husband's past. şüphelenmektedir. Onlara gerçek adını söyleyemezsin. Ailenin nerede olduğunu söyleyemezsin. Ailen ya ölmüştür ya da onlarla ilgili kimliğine uygun bir hikaye uydurursun. Birine yakınlaştıkça işler kötüye gider. His Yeni new karısı wife kısa soon bir süre discovers sonra evidence of eski his former hayatıyla life. ilgili bazı kanıtlar bulur. Eski karımın bana verdiği çoktan atmam gereken ama kıyamadığım bir İncil vardı. Üstünde Randall'a onu seven karısı Linda'dan yazıyordu. Daima sakladığım bir şeydi. Bunu bulunca gerçek ismimi de öğrenmiş oldum. Anne, Çok sinirliydi ve neler olduğunu bilmiyordu. evet. Kafayı yemek üzereyim. Bu bizim evliliğimizde sorunlar olmasına neden oldu. Hey, babe. Sevgilim. Ne What's oldu? wrong? Bunu daha önce gördün mü? What do you Ne demek mean? istiyorsun? Randall kim? Bu senin gerçek adın mı? Randall.
Evet, çok eski. Onu seven karısı Linda'dan. Daha önce evlendiğinden bana hiç söz etmemiştin. İyi de Debra'nın ailesi de Randall'dan şüphelenmeye başlar. Yetkililere haber verirler. Artık senin ne düşündüğünü bilmiyorum. Yalanlarından bıktım. Başka kim bilir ne yalanlar söyledin. bunun bir önemi var. Ama benim Randall Zenstrah olmamla ilgili değil, genel olayla ilgili olarak. Onlar polisi aradılar, polis de kontrol edeceğini söyledi. Zenstrah bir gün işten döndüğünde kapının önünde bir polis arabası görür. Bir anda hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya geliyoruz. İster inanın ister inanmayın ama hapishane korkusu en kötü yaşam şekline bile adapte olmanızı sağlıyor. Yalanlarından Debra'nın ailesi onu ele verir. Evinin kapısında polis vardır. Zenstrah'ı yüz yüze sorgulamaya gelmişlerdir ama onun başka planları vardır. Mart 1990, Georgia Atlanta'nın dışı. Cinayete teşebbüs suçundan aranan Randall Zenstrah adaletten 2 yıl kaçtı. Bir gün eve döndüğünde kapısının önünde polisin beklediğini görür. Evime doğru geliyordum ki polis arabalarını gördüm. Polis arabalarından oldum olası korkar. Zenstrah başına şapkasını takar ve polis arabasının yanından geçip gider. Hemen kasabanın dışına çıkar ve Atlanta'dan ayrılır. O kadar. Sonra arabayı bir yerde bırakıp otobüsle Las Vegas'a gittim. Hemen kimlik değiştirdim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ehliyetimi yenilecektim de. Fotoğrafınızı çekebilmem için buraya gelmeniz Bir gerekiyor. defa daha Zenstrah şehir motorlu araçlar şubesini ziyaret eder. Tamam Bay Jacobs, buyurun yeni ehliyetiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz, hep Nevada'da yaşamak istemişimdir. Gümüş eyalete hoş geldiniz. Miraj Kazino'da bahçıvanlık işine girer. Ama aldığı maaş Zenstrah'a yetmemektedir. Randy kumarhanelere girmek için sürekli değişik numaralar deniyordu. Bir kazanan da tamam sıra sizde. Zenstrah'ın masalardaki yeteneği ve hileye yatkınlığı Vegas'taki kumarhanelerin çoğundan atılmasına sebep olur. Üzgünüm, gidemezsiniz. Lütfen tekrar gelebilir. Randy önceden hile yaptığı için birçok kumarhaneye girişi yasaklanmıştı. 90'lı yıllarda şimdiki kadar çok kumarhane olmadığından o kumarhanelere yeniden girebilmesi gerekiyordu. Zenstrah azimlidir. Randy yakalanmamak için ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan kaçınıyordu. Peruk takıyor, bıyık bırakıyor, şapka takıyor ve bir şekilde kumarhanelere girmeyi başarıyordu. Bunları yaparken de son derece başarılıydı. Hiçbir şekilde tanınmıyordu ama nereye kadar tabii. Böyle oynamayı nereden öğrendin? İskambil kağıtlarıyla büyüdüm denebilir aslında. Zenstrah kısa bir süre sonra Georgia'da evlendiği kadının adını ağzından kaçırır. Devre Fox'ı. Söyleyivermiş. Sence bir gün ayrılacak mıyız? Asla. Seni bütün kalbimle seviyorum. Güzel günler çok da uzun sürmez. Zenstrah birkaç hafta sonra yeni kız arkadaşıyla kavga eder. Neredeydin sen? Sadece biraz poker oynadım. Bütün gün seni bekledim. Beni aramak aklına gelmedi mi? Özür dilerim tatlım, biraz oynadım. Yine zaman hissini mi kaybettin? Gerçekten mi? Bu mu yani? Sürekli aynı bahane. Her defasında aynı şeyi söylüyorsun. Biliyor musun? Senden bıktım artık. Çekil yolumdan. Eziksin. Tamam. Birkaç soru sormak için Zenstrah'ın eski karısını bulmaya karar verir. Ona asla Randall Zenstrah olduğumu söylemedim. Eski karımı telefon defterinden bulmuş. Alo, Debra Cox mu? Zenstrah'ın kız arkadaşı eski karısından gerçek kimliğini öğrenir. O bir kaçak mı? İnanamıyorum. Hemen polisi arar. O zamanlar kumarhanelerden birinde yaşıyordum. Sanırım aranan birini tanıyorum. Randall Zenstrah. Bir başka kumarhanede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir arkadaşım seni arıyorlar dedi. Aranıyordum. Beni arıyorlardı. Ben de olamaz dedim. Bu akşam Zenstrah tuhaf bir şey fark eder.
Adamın telefonu çaldı ve kapandı. Karşıda kimse yoktu ve 5 dakika sonra güvenlik görevlileri kapımda merhaba diyorlardı. Geliyorum. Otel güvenliği. Rezervasyonunuzla ilgili bir sorun var. Lütfen kapıyı açın. Bunu beklemiyordum. Bir şeyler döndüğünün farkındaydım ama kapana kısılmıştım. Rezervasyonunuzla ilgili bir sorun var. Geldim. Yere yat! Yat! Tamam. Hayatımda gördüğüm en iyi adamlardan biri ata biner gibi üstüme çıktı ve silahı bana doğrultmuşlardı. Ve beni anında kelepçelediler. Kollarını serbest bırak. Tamam. 6 yıldan uzun süren kaçışın ardından Randall Zenstrah sonunda gözaltına alındı. Ömür boyu hapis yatacağımı düşündüm. Gerçekten de çok korkmuştum. Bir şey söylemedim. Ben sürekli itiraf et, kim olduğunu söyle diyorlardı. Bense tek kelime etsem dahi bu iyi olmayacak diyordum. Cinayete teşebbüs duruşması için Dallas, Texas'a transfer edildi. Karımla takılabileceğini mi sandın? Bilmiyordum. Zenstrah 12 yıl ceza aldı. Bay Zenstrah, kararı temize götürmeyi düşünüyor musun? Evet, Sayın Honor. Texas kanunları temiz duruşmasını beklerken kefaletle serbest kalmana izin verir. Şans bir defa daha Zenstrah'ın yüzüne güler. Temyizi beklerken kefalette serbest kalır. Kefaleti $4.000 olarak belirliyor. Texas'ta temiz beklerken kefalette serbest kalmayı sağlayan bir yasa var. Ben de ilk duruşmadan sonra yeniden dışarıdaydım. Ve 23 Nisan'da bu mahkeme salonunda olacaksın. Burada olman gerekiyor. Evet Sayın Honor. Okuma olan borcumu ödeme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Tamam o zaman. Mahkeme ertelenmiştir. Böylece çıktım. Zenstrah'ın sözüne sadık kalmaya niyeti yoktur. Bir süreliğine sadık kalmayı düşündüm. En büyük korkum hapse girmekti. Çünkü dışarıda yaşamak çok güzel bir şey diye düşünüyordum. Dışarının daha güvenli olduğunu sanıyordum ama bu hiç de doğru değil. Kaçmak için harcadığım onca çaba boşunaymış. Ehliyetimi yenileyecektim. Zenstrah hemen memleketini terk eder ve New Jersey eyaletinde yeni bir kimlik edinir kendine. Artık o Peter Dowd'dur. Buyurun Bay Dowd. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz her zaman New Jersey'de yaşamak Bahçe istemiştim. eyaletine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Ve bir defa daha bir kadınla tanışır. Bu çok hoş. Dünyadaki en güzel yer. Oldukça zeki bir adam. Oldukça çılgın. Ama söz konusu Randy olduğunda devam eden bazı sorunlar var. Bunlardan biri de... Evet! İkincisi silahlar. Üçüncüsü ise kadınlar. Seni seviyorum. Seni bütün kalbimle seviyorum. Bir başka kadınla ilişki yaşamak Bütün kalbimle seni seviyorum. Ben de seni. verdiğim en yanlış karardı. Zaten kadınlarla ilgili kararlarımda hep yanıldım. Zenstrah üçüncü kez evlenir. Ama aylar sonra ilişki çatırdamaya başlar. Çok abartıyorsun ama. Sinirliyim. Cidden bu Söylediğin sadece... her şey yalan. Aşırı tepki veriyorsun. Hayır. Birkaç kez polise şikayet etti. Randall Zenstrah olduğundan değil, bazı şeylere kızdığı için. Onu evime hiç almamalıydım. Defol. Defol. Zenstrah ve New Jersey'li karısı Atlantic City'de bir kumarhanede yaşamaktadırlar. Sorunları devam etmektedir. Bir gece kadın polisi arar. Kapı çaldığında Zenstrah odadadır. Evet. Polis kapıyı açın. Affedersiniz ama açamam memur bey. Beyefendi kapıyı açmalısınız. Hayır, üzgünüm açamam. Avukatım açmamam gerektiğini söyledi. Polisle arasında birkaç santim mesafe vardır. Kapının kolunu tutar. Arama emriniz var mı? Hayır, arama emrimiz yok. Beni tutuklarlarsa hapse gireceğimi biliyordum. Beni tutuklamazlarsa bir sorun olduğunu anlamayacaklardı. Bu yüzden kapıyı açmamalıydım. Eğer arama emriniz yoksa sizi içeri alamam. Çok üzgünüm. Ölümüne korkmuştum. Şöyle diyordum. Yok hayır. Üzgünüm açamam. Tüm söylediğim buydu. Kapıyı açar mısınız lütfen? Randall Zenstrah 6 yıldan uzun bir süredir kaçak. 1988'de eski karısının erkek arkadaşını öldürmeye teşebbüsten suçlandı. Polis! Kımıldamayın!
ama. Tamam. He's made a Kanunun habit of elinden slipping in kaçmayı and out of the alışkanlık hands of the haline law. getirmiş. Yardım et. Şimdi polis, Police otel are on the odasının other side of kapısının his öbür hotel tarafı. door. Ünlü The dolandırıcı kendini notorious hapse con girmekten man must kurtarmak talk his için way onları out ikna of etmek prison. durumunda. Üzgünüm acaba. Hayır üzgünüm olmaz. Tek söylediğim buydu. Yapamam. Kaçmak isterim ama dediğim gibi avukatım konuşmamı ve bir şey söylememi istemiyor. İşbirliği yapmak isterim ama gerçekten olmaz. Tamam, sonra döneriz. Incredibly, İnanılmaz biçimde Randy's Randy'nin plan planı works. işe yarar ve polis The police uzaklaşır. leave. Once again, Zenstra Zenstra bir gets defa away. daha kurtulur. Ben kendime soruyorum. Nasıl oluyor da bu adam bunca zamandır sokaklarda rahatça dolaşabiliyor? Şans. Randy şanslı bir adamdı. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ehliyetimi yenileyim. Tamam. Benimle gelirseniz fotoğrafınızı çekeceğim. Zenstra bir once defa again daha establishes a değiştirir new kimliğini. identity. He Yeni is ismi now Kenneth Holt. Holt'tur. Buyurun. Bay Holt. Thank you. You know, I've always Biliyor wanted to musunuz live hep in New New Jersey'de Jersey. yaşamak istedim. Bahçe eyaletine hoş Thank you. geldiniz. Have a good day. Teşekkür ederim, iyi günler. En iyi continues yaptığı şeyi doing what he yapmaya does devam best. eder. 3 3 yıl more daha years pass dolandırıcımız with no izini sign of the wanted kaybettirir. con man. Zenstra Zenstra is in bu the arada New York New area York'ta once yine again, bahçe working işinde in landscaping. çalışmaktadır. Then Sonra he moves değişik on bir to a numara different bulur. scam. Zenstra Zenstra and ve some bir kısım associates rent out ortakları a rundown 38. building on caddede 38th döküntü Street bir and bina set up a business kiralarlar called ve High High Market Market Vending. Otomat isimli bir iş yeri kurarlar. Merhaba, ben Money Now'dan Randy Parks. Randy ve bir grup insan bu büyük çaplı dolandırıcılık organizasyonuyla insanları otomat makineleriyle dolandırmaya çalışıyorlardı. Merhaba, ben Money Now'dan Randy Parks. Nasılsınız? Broşürler bastırmışlar, güney ve batıya el ilanları dağıtmışlar ve insanların 20 bin, 30 bin, 40 bin dolar kazanmak için kendilerine para yollamalarını sağlıyorlardı. Bir dakikanızı alabilir miyim? Bakın, size birkaç haftada ne kadar para kazanabileceğinizi söyleyeyim. Hepsi bir oyundu. Zenstra ve takımı ülke çapındaki yaşlı insanlardan tam 276 bin dolar hortumlarlar. Satın almış olduğunuz otomatlar çalışır durumda. Kargodan ben sorumlu değildim ama hükümetin gözünde ben de işin içindeydim ve onu insanlara ben satıyordum. Merhaba, Money Now'dan Randy Parks. Burası Crystal Otomatlar. Ben George Collins. Beni hatırladınız mı? Evet Onların efendim. yollayıp yollamadıklarını bilmiyordum. Aslında işim gereği bilmeliydim ama bilmiyordum. Makinelerin siparişini vereli 1 ay oldu. Ama gelmediler. Program yoğunluğundan ötürü tedarikçilerimiz de son derece... Bir şey olduğunda ilk hedefleri siz oluyorsunuz. Ne de olsa orada sabıka kaydı yüklü olan sizsiniz. Benim paramı aldınız ama makine falan yollamadınız. Hayır efendim. Memnun değilim. Dolandırıldım. Posta uzmanları Zenstra'nın posta Zenstra's sahteciliği elaborate mail konusunda fraud. alarma geçer. But the Ama group of con men dolandırıcı know the çetesi jig is alacağını up. almıştır zaten. They clear out the Binayı entire boşaltır ve building şehri and derhal get out of terk town. ederler. Zenstra Zenstra flees to Atlantic Atlantic City'ye City en iyi to do bildiği what he şeyi knows yapmaya best. gider. Gamble. Kumar. Federal şube bir süre beni aramış. Benim haberim bile olmadı. Otomat şirketindeki herkes için arama emri çıkarılmıştı. It Posta takes postal müfettişlerinin inspectors only a Zenstra'nın few days izini to track sürmeleri Zenstra sadece down. birkaç gün sürer. Posta müfettişleri. Kapı her çaldığında, her sıra dışı ses duyduğunuzda bir şey olduğundan korkuyorsunuz. Ve kalkıp acaba hayatım boyunca hapiste mi kalacağım diyorsunuz. Bu herkes için çok kötü bir korku. Posta müfettişi. Kapıyı açın. Kımıldama. Olduğun yerde kal. Yere yat. Sana söyleneni yap. Once Randall again, Zenstra Randall bir Zenstra defa is daha in custody. gözaltındadır. The inspectors Müfettişler take Zenstra Zenstra'yı back to New New York York'a City. götürürler. He must now Şimdi face federal federal fraud dolandırıcılıkla charges. suçlanacaktır. Bay Zenstra, mahkeme sizi yöneltilen suçlardan suçlu buldu. Kefaleti 6.000 dolar olarak belirliyor. 20 Nisan'da hükmünüzü gerçekleştirmek için burada olmanız gerekiyor. Federal duruşmada suçlu bulundum.
Bana hüküm verilince de salıverildi. İnanmıyor musun? Evet Sayın Yargıç. Topluma olan borcumu ödeme zamanımın geldiğini düşünüyorum. 𝐓𝐴Nstra'nın şansı yine yaver gider ve ortadan kaybolur. Yerel polis 𝐓𝐴Nstra'nın nerede olduğunu bulamaz. Dava polis müdürlerine intikal eder. Evet, ben 𝐓𝐶 Müdür yardımcısı 𝐓𝐴Nstra'nın araştırmasına başlar. Randall 𝐓𝐴Nstra hakkında çok az şey bilindiğinden sıfır noktasına döner. Bilgisayarda yapabildiğim kadar araştırma yaparak telefon görüşmeleriyle ve onun sabıka kaydıyla işe başladım. Randy ile yakın olan insanları tespit ettik. Bazıları bize bilgi vermeyi reddediyorlardı. Bazıları ise bazı bilgiler verdiler. Çoğunun söylediği şey o çok zekidir, çok kurnazdır, çok düzenlidir. Randy'yi yakalayamazsınız dedi. Ve genelde karşılaştığımız şöyle bir manzara yoktu. Evet, eninde sonunda onu yakalayacağınızı biliyoruz. İfadeler polis müdürleri için bir kısım gizemi aydınlatır. O sıradan bir sokak serserisi değildi. Bu yüzden iyi hazırlanmalıydı. Polis müdürleri aramalarını genişletirler. Polis müdürlerini Indiana ve Oklahoma'daki aile üyeleriyle konuşmaları için gönderdi. Randy'nin Tayland'da, Meksika'da, Honduras'ta olduğuna dair duyumlar alıyorduk. Hatta Randy'nin Haiti'de olduğunu duyduğumu bile hatırlıyorum. Polis müdürleri duyduklarının bazılarının doğru olduğunu bilmemektedirler. 𝐓𝐴Nstra 2 yıla yakın bir süre Meksika'da internet üzerinden poker oynayarak geçirir. Evet. Meksika harika. Çok güzel. Dil sorunundan başka bir problem yok. Bunu da öğrenmeye başlamıştım. Öte yandan New York'ta polis müdürü yardımcısı 𝐓𝐴Nstra azılı bir suçlunun yerini belirlemeye çalışmaktadır. Randy kendi teslim olmayacaktı. Randy kolay pes etmeyecekti. Onu yakalamak için çok hazırlıklı olmak gerekiyordu. Teşekkür ederim. Sıradaki. Merhaba. Nasıl yardımcı Ehliyetimi olabilirim? yenilemek istiyordum da. Buraya gelebilir misiniz lütfen? 2002'de 𝐓𝐴Nstra internetten bir kadınla tanışınca Amerika'ya döner. Gülümseyin. Artık ismi 𝐓𝐴Nstra. Buyurun Bay Hoksana. 𝐓𝐴Nstra. Biliyor musunuz hep Colorado'da yaşamak Halde istedim. 100 yıllık eyalete hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Size de. Sıradaki. Hazır. Merhaba. Enfes kokuyor. O ve yeni kız arkadaşı beraber yaşamaya başlarlar. Bir kadına aşık olunca döndüm. Çok teşekkür ederim. Seni bütün kalbimle seviyorum. Aşk beni daima çok etkilemiştir. Başka ne yalanlar söyledin? Ama 4. kez ilişki çok çabuk bozulur. Yani gerçekten çok daha iyi bir iş bulabilirsin. Davranışlarının nasıl bu kadar çabuk değişebildiğini inan anlayamıyorum. Çünkü beraber yaşamaya başladığımızda bensiz kalamıyordun. Ne oldu şimdi? 𝐓𝐴Nstra ve kız arkadaşı para konusunda tartışırlar. Aman tanrım anladım. Gitmelisin. Sen nesin biliyor musun? Ne? Sen lanet bir eziksin. O kadar eziksin ki. Kimse bana ezik diyemez. Onun evine konmak istiyordu. Çünkü kaçak hayatı artık kontrolü ele almaya başlamıştı. İmzala. Hayır. İmzala şunu. Hayır. İmzala. Hayır. İmzala dedim sana. 𝐓𝐴Nstra'nın kız arkadaşının ifadesine göre başına bir silah dayandı. Hayır lütfen dur. İmzalarsan dururum. Evini onun üzerine yapması için kız arkadaşını zorlar. Elbette 𝐓𝐴Nstra bu öyküyü daha farklı anlatıyor. Evi ondan satın aldım. Beni terk ederken ona para verdim. Evin ödemeleri ayda $3.000 ve o bunu karşılayamıyordu. Evden kurtulmak istiyordu. Sonradan onu imzalamaya zorladığımı iddia etti. Bu olay 𝐓𝐴Nstra'nın suç dosyasına yansımadı. Bence onun başına gelen en güzel şeydim ben. Ocak 2004. Loveland, Colorado. Randall 𝐓𝐴Nstra neredeyse 16 senedir kaçak. Bizi başka güvenlik güçlerine götüren bir iz üzerindeydik. Bu iz üzerinden hareket etmeden önce bir şey oldu. Biri Randy'yi ihbar etti. Loveland, Colorado'da. Kız arkadaşı Colorado'dan ayrılmış da olsa 𝐓𝐴Nstra'yı unutmamış. Merhaba. Aranan birini ihbar etmek istiyorum. Beni polise ihbar etti. Benim gerçekte Randall 𝐓𝐴Nstra olduğumu anladı ve beni ispiyonladı. İsmi Randall 𝐓𝐴Nstra.
Loveland, Colorado'da. Zenstra bir gün evinden çıkar ve hayatının sürpriziyle karşılaşır. Beni almaya SWAT ekibi yollamışlar. Tamam, aradığımız şahıs bu. Yerel SWAT ekibi ve aracını yerinden oynattılar. Pekala, hadi. Bir anda karşısına çıktılar. Etrafını sardılar ve o kaçamadı. Dur! Ellerini kaldır! Dur! Yat! Yere yat! Hadi! Kendi etrafında dön, bunu yapma, bunu yap, bla bla bla, emredersin. Sesimi çıkarmadım, öldürürler diye korktum. Randy o an sakince teslim oldu. İçeri baktıklarında yastığın altında dolu bir silah buldular. Hey Sanchez, Ne? şuraya bak. Dikkat et. Bak. İşte 40'lı. Evet. Sonunda Zenstra parmaklıkların ardındadır. Posta sahteciliğinden 7 ay hapis yatar. Randy Zenstra dosyası da böylece kapanmış dosyalar üzerinde yerini almış oldu. Bu adamla bu kadar yeter. Cinayete teşebbüs cezasının temyizi reddedilir. Ama Zenstra'nın New Jersey'de daha yüzleşmesi gereken bir bahçe düzenleme firmasından çalma suçu vardır. 2006 yılında dava mahkemeye çıkar. Bay Zenstra, anlaşmazlığı anlatır mısınız? Tek bildiğim şey bana ait olmayan hiçbir şeyi almadığımdır. Duruşmanın her günü Zenstra avukatıyla öğle yemeğine çıkar. Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Jürinin kararı açıklayacağı gün farklı planları vardır. Sayın Yargıç, biliyorum ben geçmişte çok aç belasıydım ama artık değiştim. O gün bana şöyle dedi. Hayır, tek başıma giderim. Kendi başıma öğle yemeği yiyeceğim. Konuşma salonuna döndüğümde orada değildi. Yargıç bana döndü ve şöyle dedi. Müvekkiliniz nerede? Saat 2'de burada olması gerekiyordu ama yok. Bir sorun mu var? Müvekkilim sanırım gecikti Sayın Yargıç. Hiçbir zaman kaçmış olabileceğinden şüphelenmemiştim. Zenstra'nın avukatı sonunda müvekkilini arar. İzin verirseniz onu arayıp ulaşmaya çalışayım. Randall Zenstra bir defa daha kaybolur. Azılı suçlu Randall Zenstra 18 yıl boyunca kanunun elinden kurtulur ve yeniden yakalanır. Şimdi de New Jersey'deki sahtecilik duruşmasından bir defa daha kaçar. Hapishanenin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Bilmiyordum. Zenstra'nın öyküsü medyanın da ilgisini çeker. Bu adamı neredeyse unutuyordum ki 2 yıl sonra resmi gazetenin ön sayfasında gördüm. Randy Zenstra'yı bulana ödül, yani yeniden kaçmıştı. Polis müdürü yardımcısı Nick Ricigliano, kaçak dolandırıcının yeniden izini sürmeye başlar. Randy gibi biri söz konusu olduğunda onun yüzünü gördüğünüzde şöyle diyorsunuz, yine aynı eski numaralar. Müdür yardımcısı Nick Ricigliano, muhbirlerin Zenstra'nın ailesinin ve arkadaşlarının ifadelerine göre ilerler. Zenstra ile görüşüyor musun? Tanıdık gelmedi. Kaynaklardan biri New Jersey'deki bir evi işaret eder. Polis orada kitaplar ve mermiler bulur ama Zenstra yoktur. 2007 baharında müdür yardımcısı Ricigliano, Zenstra'nın Greeley, Colorado'da olduğuna dair bir duyum alır. Bu noktada bizden birkaç kişinin gidip Denver'daki polis müdürleriyle iletişime geçmelerine karar verdi. Müfettiş Tom O'Callaghan ve Mike Romani çağrıyı alırlar. Zenstra'nın Colorado'daki evine yola çıkıyorlar. Elimizdeki bilgi kaynaklarının verileri doğrultusunda onun evde olduğunu düşünüyorum. Planımız bir hareket görene kadar gözlemlemekti. Böylece eğer Randy oradaysa onu teşhis edebilecektik.
19 Nisan 2007 sabahı karşı. Polis müdürü şubesi Randall Zenstra'nın evini sarar. Kaçağın ortaya çıkmasını beklerler. Hadi. İşte orada. Çok heyecanlıydım. Yani oraya giderken kalbim yerinden çıkacaktı. Bunu daha önce de yapmıştık ama bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Sabah evden çıkarken bir aracın dışında duran birini gördüm ve bir silah vardı. Ve onu gösteriyor. Aracı durdur! Aracı durdur! Polis gibi giyinmiyordu. Elinde rozet, kimlik gibi bir şeydi. Ve polis olduğunu söylemiyordu. Ama olabilirdi. Emin değilim. Ellerini görebileceğimiz bir yere Ama koy. sürekli olarak polis müdürü, ellerini kaldır diye tekrarlıyordum. O an durdu ve bana ne olduğunu anlar gibi baktı. Bir kaçakla karşı karşıya geldiğinizde öyle bir an gelir ki ya yakalanacak ya kaçacaktır. Ve o an o kararsızlığı hissedersiniz. Onun kararını verdiğini anlar. Hareket ediyor! Hadi! 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 Son şansınız. Hadi! Zenstra gaza basar. Randy uzaklaşırken müfettişler de dağılır. Durdur aracı! Direkt bize doğru geldi ve takibe başladı. Polis müdürü yardımcıları arabalarına atlarlar ve utanmaz kaçağın peşine düşerler. Zenstra'nın aracı mahalle aralarına girer. Bu fırsatı elde etmek için çok fazla yol kat etmiş ve çok fazla zaman harcamıştık. Kaçmasına izin veremezdim. Randy düz bir ana yola doğru gitti. Kendine yaklaşan her araca çarpmaya çalışıyordu. O ana kadar onların federal polis olduklarını bilmiyordum. Zenstra polis müdürlerinin araçlarını ezmeye çalışır. Randy bilinçli bir şekilde polis aracına çarpmaya çalıştı. Aracının defalarca takla atmasına sebep oldu. Polis müdürü yardımcıları araca ulaşırlar, silahlar çekilir. Randy'yi orada göremedim ve kendi kendime nereye gitti bu adam dedim. Onu göremiyorum arkadaşlar. Kovani bagaja bak. Kaybolmakta çok usta ve dedim ki ya yolun kenarına bir yere atladı ve kaçtıysa inanamıyordum. Nerede o? Bulamıyorum. Her şey çok hızlı gelişti. Sürücü tarafındaki pencereden bir şeylerin çıktığını gördüm. Ve araçtan çıkanın Randy olduğunu anladım. Polis müdürleri birkaç metre uzakta Randall Zenstra'yı kanlar içinde bulurlar. Hey, işte orada. Omurgasında, kolunda ve bacaklarında birçok kırık vardır. Onların güvenlik kuvvetlerinden olduklarını bana doğru gelip şöyle söylediklerini de anladım. Kaçmak zorundaydın değil mi Randall? Ve verdiğin cevaba inanamıyorum. Suçlayıp duracağına beni hastaneye götürsene. Zenstra hastaneye götürülür. 20 yıl süren hırsızlık ve şiddetten sonra Randall Zenstra sonunda adaletle yüzleşir. New Jersey'deki bir yargıç ona hırsızlıktan 9 yıl ceza verir. Birçok insan bunun fazla olduğunu düşündü. Ben de bunun fazla olduğunu düşündüm tabii ama yargıç doğru olduğuna inandığını yapmıştı. Zenstra'nın suç hayatı son bulmuş gibi görünse de en azından biri bunun aksine inanmaktadır. Randy müebbet cezası almadı ve bir gün yeniden sokaklarda olacak. Umarım Randy normal bir insan gibi yaşamayı başaracak. Çünkü ben buna pek inanamıyorum. Ben bu arada ne yaparım bilmiyorum ama bir daha Randy'yi izlemeyeceğimi sanıyorum. Bazı insanlar yaşlandıkça suç hayatından uzaklaşırlar. Ama bence bu onun kişiliğine ters. Polis müdürleri olarak bizim köklü bir geçmişimiz var. Kötü adamları kovalıyor. Vahşi batıdan beri.
Randy gibi komik insanlar bana eskiyi hatırlatıyorlar. Bunlar günümüzün Jesse James ve Billy Kid'leri. Onları her düşündüğümde eskiyi hatırlıyorum. Ve bu insanlarla o dönemki enteresan yaşam arasında bir bağ kurmaya çalışıyorum. Jesse James, Billy Kid. Polis müdürü yardımcısı Ricciano, Randy gibi toplum için tehlike teşkil eden bir insanı yakalayarak bu davada gerçekten büyük bir iş başardı. Sen böyle yapıyorsun. Dolandırıcılıktan yüklü para kaldırdı ve dışarıda bir sürü dolandırabileceği insan var. Para mı aldınız? Ama makine falan yollamadınız. Kesinlikle sizin mahallenizde olmasını istemeyeceğiniz biri. Bu tam bir rahatlama hissiydi ve hepimiz evlerimize huzur içinde döndük. Çünkü toplum için tehlike arz eden birini sokaklardan uzaklaştırmıştık. Onun gibi birini bir sınıfa sokmak zor. Bu da araştırmamızda karşılaştığımız en büyük engeldi. Çünkü bir sonraki hamlesini tahmin etmek mümkün değil.